Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Oksijenlerim, genellikle sizlerin isteği üzerine videolarımı yapıyorum. Zannedersem bu kripto para birimi gündemi bayağı işgal ediyor ve birçok kişi bu konuyu anlamaya çalıştığı belli. Çünkü yoğun video talepleri bu yönde olduğu için size blockchain ve Bitcoin adlı videomu düzenledim. Aslında kripto para ve farklı dijital uygulamalarla beraber hayatımıza giren blockchain kavramı son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri. İşte bu konuya bir ışık tutalım. Blockchain teknolojisi asıl nedir? Asıl amacı güvenli, transparan ve değişmezlik sunan, dağıtık ve merkeziyetsiz bir sistem olarak da tanımlayabiliriz. Yani şu anki mevcut iş modellerini tamamen alt üst etti diyebilirim. Blockchain teknolojisi devrim niteliğinde bir teknoloji de diyebiliriz. Son yıllarda blockchain teknolojisi diğerlerin yanı sıra finans kurumları ve medya tarafından çok övüldü ve hatta bu gelişme birçok sektörü korkuttu da diyebilirim. Bazıları blockchain'in icadının internetin icadından daha fazla etkiye sahip olacağını inanıyor ve blockchain'e 5. hesaplama devrimi diyor. Blockchain internetteki önemli bir boşluğu dolduran bir sistem olarak görülüyor. Tüm kullanıcıların birbirine güvenebildiği bir internet yaratma potansiyeline de sahiptir. Bu videoda sizlere blok zincirinin temellerini açıklayacağım. Blockchain nedir ve blockchain nasıl çalışır? Blockchain uygulamalarının hangi iyi bilinen örnekleri var ve blockchain neden birdenbire bu kadar büyük bir heyecan yarattı? Blockchain ile birlikte gündeme oturan kripto para birimi ile alakası nedir? Kripto biriminin kurucusu mitolojik takma bir isimle karşımıza çıktı. Bu ismi kesin duymuşsunuzdur. Satoshi Nakamoto. Bitcoin ile kripto para birimi hakkında tüm geri bildirimleri zarif ve hepsinin önemlisi çok güvenilir bir çözümde bir araya getirdi. Para birimi ile yapılan tüm işlemlerin kriptografik olarak yapıldığı bir tür merkezi olmayan, kasa defteri olan bir blok zinciri fikrini bir devrim olarak gündeme oturttu. Burada bankaların ve diğer otoritelerin müdahalesi olmadan alınıp satılabilecek ve her şeyden önce güvenilebilecek bir para birimi vardı. Bu şahsın kim olduğu konusunda birçok spekülasyon olsa da bu takma adın arkasında kimin olduğu, nerede yaşadığı kimse bilmiyor. Adı Nakamoto'nun Japon olduğu öne sürse de araştırmacılara göre kesinlikle değil. Yazı stiline ve tipik İngilizce ifadelerinin kullanımına dayanarak bazıları onun bir İngiliz olduğundan şüpheleniyor. Diğerleri onun bir Amerikalı olduğuna inanıyor. Mesajları Amerika'nın batı kıyısındaki ticaret saatlerinde düzenli olarak yayınlandı. En sık bahsedilen isimlerin arasında Cyberpunks hareketinden bir bilgisayar bilimcisi olan Nick Szabo ile Bitcoin kullanıcısı Hal Finney, ilk madencilerden biri olan Marty Malmy, İrlandalı bir kodlayıcı olan Michael Clear, Craig Steven Wright, Avustralyalı ve Adam Beck, İngiliz kriptograf ve cyberpunk. Hepsi söylentileri aşağı yukarı yalanladı. Orijinal bir yorum 4 büyük teknoloji şirketi çalışanları atıfta bulundu. Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola veya Satoshi Nakamoto. Paris Üniversitesi'nde finans profesörü olan Oliver Bossart, Forbes'a verdiği demeçte bununla birlikte bu hipoteze çok az önem verilmektedir. Bitcoin'in kökeni aslında 31 Ekim 2008'de küresel mali krizin ortasında belli bir Satoshi Nakamoto Bitcoin teknik incelemesinde sanal bir para birimi yaratma niyetini açıkladı. 3 Ocak 2009'da Genesis Block olarak adlandırılan ilk Bitcoin çıkarıldı. 9 gün sonra ilk işlem gerçekleştirildi. Bugün bir Bitcoin $35.000. O da bu geçtiğimiz çarşambadan beri piyasada bir düşüş dinamiği görülmekte. Bitcoin'i bilmeyenler için Bitcoin bir algoritmaya dayalı, merkezi olmayan bir sanal para birimidir. Bitcoin'i bilmeyenler için Bitcoin bir algoritmaya dayalı, merkezi olmayan bir sanal para birimidir. Euro veya dolar gibi fiziksel para birimlerinin aksine para
para birimi soyuttur ve bir merkez bankasına veya hükümet tarafından değil, büyük bir internet kullanıcıları topluluğu tarafından kontrol edilir. Bitcoin, hizmetler, mallar için ödeme yapmak ve hatta diğer para birimleri satın almak için kullanılır. Ödeme yöntemi artık binlerce web sitesi ve mağaza tarafından da kabul edilmektedir. Bitcoin, blockchain teknoloji ile çalışan ilk dijital para birimi, yani kripto para. Bu bir kodlanmış bir dijital para birimi. Blockchain bu para birimini tek bir merkezi nokta kullanmadan dağıtan ve dijital verileri depolamanın bir yoludur. Blockchain'in hacklenmesi çok zor bir sistem. Hatta örneğin normal bir bankanın bir merkezi noktası veya sunucusu olan daha zor hale getiren bir sistemdir. DOS saldırıları giderek bankaların kapanmasına neden olurken kripto paraların bundan zarar görme olasılığı daha düşük. İşte onun için çok enteresan bir sistem ve bu bahsettiğim kripto para sistemi blockchain ile çalışır. Peki tam olarak blockchain nedir? İlk olarak blok zincirinin temellerini anlamak önemlidir. Blok zinciri internetteki kullanıcılar arasında nasıl güven yaratır? Blockchain teknolojisindeki yenilikler neler? Bir blok zinciri kullanımıyla farklı taraflar arasındaki işlemleri güvenli bir şekilde kolaylaştırmak mümkündür. Bu işlemler merkezi bir partiye ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilir. Bir blok zinciri kendi başına duruyor. Bu bir blok zinciri, çevrimci bir defter olarak işlev gören, merkezi olmayan bir veri tabanı haline getirir. Bununla birlikte biraz farklı çalışan blok zinciri de vardır. Bir blockchain nasıl çalışır? Bir blok zinciri bağımsız tarafından oluşan bir ağ arasında paylaşılan bir veri işlem zinciridir. İşlemler silinmeden veya değiştirilemeden blok zincirlerinde saklanır. Bir blok zinciri prensipte merkezi olmayan bir yapıdadır. Blok zinciri ağına bağlı her taraf defterin tam bir kopyasına sahiptir. Geleneksel veri tabanları ve blok zincirleri nelerdir? Günlük hayatımızda her gün kayıtlar, defterler ve önemli verilerle ilgileniriz. Geçmişte bu bilgiler kalın bir kitaba düzgün bir şekilde yazılırdı. Ancak günümüzde bilgi depolamak için dijital veri tabanlarını tercih edilmektedir. Herkesin tüm bilgileri görüntülemesi ve değiştirmesi arzu edilmediğinden bu veri tabanları genellikle tek bir tarafça yönetilir. Bu partiye herkesin güvenmesi esastır. Veri tabanının sahibi mutlak güce sahiptir ve bu nedenle tüm bilgileri başka kimsenin bilgisi olmadan değiştirme veya silme olanağına sahiptir. Bir blok zinciri bu geleneksel dijital veri tabanından farklıdır. Bir blok zincirindeki bilgiler bir tarafın elinde değil, blok zincir ağına bağlı çok sayıda farklı tarafın elinde. Ağdaki her katılımcı tüm defterin sahibidir. Aynı zamanda kimse sahibi değildir. Bir blok zinciri birçok kişi tarafından birlikte yönetilir. Ağdaki her bir taraf bir veri tabanı değil, birbirine bağlıdır. Buna eşler arası denir. Örneğin merkezi bir veri tabanı kaybolduğunda veya bozulduğunda bağlı taraflar artık gerekli doğru bilgilere erişemezler. Bu sorunlara yol açabilir ve bir risktir. Ama bir blockchain ağı söz konusu olduğunda her bir taraf bu bilgilere sahiptir. Bir taraf ayrılır ayrılmaz diğer taraflar var olmaya devam eder. Bilgiye sahip olan tek bir taraf yoktur. Bu da güvenlidir. İşlem yapmak, bilgileri değiştirmek veya bir veri tabanını doldurmak bir blockchain ile geleneksel varyanttan biraz farklı çalışır. Geleneksel bir merkezi veri tabanına basitçe bir işlem eklenir. Veri tabanı yöneticisi işlemin yasal olduğunu belirlediği anda veri tabanı güncellenir. Bununla birlikte bir blok zincirinin tek bir sahibi yoktur. Bu nedenle işlemler ve değişiklikler ağdaki her bağlı kuruluş tarafından onaylanmalıdır. Bu en çok onaylanma meselesi blok zinciri ağındaki bağlı tarafların sayısının hesaplanma gücünün yarısından fazlası işlemi veya değişikliğe meşru olarak gördüğü anda her sahip taraftan davranılır. Bu yöntem çok güvenlidir. Ancak çok fazla bilgi işlem gücü ve güce gerektirir.
Peki blockchain'i hacklemek mümkün mü? Az önce açıkladığım gibi bir blok zincirindeki işlemler en çok oy sayısı ilkesiyle eklenir. Ağa bağlı kişilerin bilgi işlem gücünün %50'den fazlası işlemi meşru gördüğü an eklenmiştir. Bu aynı zamanda bir blockchain ağındaki değişiklikler için de geçerlidir. Kötü niyetli bir kişinin bir işlemi eklemek veya değiştirmek istediğini varsayalım. Blockchain ağının bilgi işlem gücünün %50'sinden fazlasını elde etmesi gerekecek. Blockchain ağına ne kadar çok kişi bağlanırsa işlemler o kadar güvenli saklanır. Bir blok zincirinin gerçek çevirisi bloklar zinciridir. Blok yapılan işlemlerin bir listesidir. Bu saklanan verilerdir. Bir bloktaki işlem sayısı her blok zinciri için farklılık gösterebilir. Örneğin Bitcoin ile bir kişinin sahip olduğu Bitcoin sayısı hesap başına saklanmaz. Sadece yapılan işlemler saklanır. Ancak bu birisinin elinde kaç Bitcoin olduğu hesaplamayı kolaylaştırır. Blok zincirindeki her blok önceki bir bloğa bağlıdır. Bu şekilde bir işlem polonizesi oluşturulur. Bu bir blok zincirinin zinciri veya zinciridir. Gerçek veri tabanı işlemlerin bağlanmasıyla oluşturulur. Her blok bir algoritma kullanılarak şifrelenir. Bundan sonra her katılımcı blok zincirinin tam bir kopyasını alacak. Blockchain teknolojisi işlemlerin değiştirilmemesi veya silinmemesini sağlar. Bu şekilde blockchain teknolojisi dolandırılıcıyı neredeyse imkansız hale getiriyor. Örneğin birisi A'dan B'ye bir işlem yapmak istiyor. İşlem diğer işlemlerle birlikte bir blokta saklanır. Bu blok, bloklar zincirine kronolojik sırayla eklenir. Bu blok zinciri ağın tüm bağlı tarafları arasında dağıtılır. Farklı blok zinciri türleri nelerdir? Daha önce açıkladığım gibi bir blok zinciri prensipte merkezden uzaklaştırılmıştır. Yani blok zincirleri halka açık bir blok zincirine dayanmaktadır. Bununla birlikte bu blok zinciri türünün iki çeşidi vardır. Bu özel ve konsorsiyum blok zinciridir. En iyi bilinen ve en çok kullanılan halka açık bir blok zinciri. Halka açık blok zincirleri tamamen merkezi olmayan ve açık kaynaklıdır. Bu nedenle halka açık bir blok zinciri dağıtılmış defteri ilkesiyle uyumludur. Ağa herkesin katılması mümkündür ve herkes blok zincirinin yazıldığı kodu görüntülemesi fırsatına sahiptir. Herkes bu blok zinciri üzerinden işlem görebilir ve bu işlemlerin blok zincirine dahil edileceğini varsayabilir. Genelde daha fazla insan halka açık bir blok zinciri, özel veya konsorsiyum blok zincirinden daha fazla bağlı olduğundan halka açık blok zincirleri genellikle daha güvenlidir. Daha önce söylediğim gibi bir kişinin kötü niyetli değişiklikleri uygulamak için bir blockchain ağının hesaplama gücünün %50'sinden fazlasını elde etmesi gerektiğini açıklamıştım. Ne kadar çok insan bağlanırsa bir blockchain ağının yasal bilgi işlem gücü o kadar yüksek olur. Örneğin kötü niyetli bir kişinin çok daha fazla bilgi işlem gücüne ihtiyacı vardır. Halka açık bir blockchain örneği Bitcoin ağıdır. Bir de özel blok zinciri var. Bu nedir? Özel blok zinciri halka açık blok zincirine tamamen karşıdır. Adından da anlaşabileceği gibi özel bir blok zinciri kapalı bir sistemdir. Ağa herkesin katılması mümkün değildir. Bilgi ekleme hakkı belirli bir grupla sınırlıdır. Özel bir blok zincirinin blok zincirine kimin erişeceğini belirleyen bir sahibi vardır. Veri depolama yolu hali bir işlem zinciri olduğundan ve birkaç bağlı taraf olduğundan bunun hali bir blok zincir olarak atıfta bulunmaktadır. Ancak tamamen merkezi olmayan değildir. Yalnızca bir şirketin çalışanlarının erişebileceği bir blockchain ağıdır. Yani özel bir blockchain örneğidir. Konsorsiyum blok zinciri. Konsorsiyum blok zinciri halka açık ve özel blok zinciri arasındadır. Konsorsiyum bankalar veya şirketler gibi farklı taraflar arasındaki bir ortaklıktır. Bu nedenle bir konsorsiyum blok zinciri bir ortaklığın parçası olarak oluşturulmuş bir blok zinciridir. Blok zinciri halka açık değildir.
ancak birden fazla sahibi vardır. Bazen bir konsorsiyum blok zinciri herkes tarafından görüntülenebilir. Ancak herkesin veri değiştirme seçeneği yoktur. Bir konsorsiyum blok zinciri bir örnek Ripple ağıdır. Merkez olarak bir klasik veri depolama biçimi de diyebiliriz. Bir taraf bilginin elindedir ve onun üzerinde mutlak güce sahiptir. Diğerleri için bu tarafın verileri adil bir şekilde ele alıp alınmadığını kontrol edebilir. Büyük bir güven önemlidir. Fakat merkezi olmayan veriler merkezi bir şekilde dağıtılır. Bilginin elinde birkaç taraf vardır. Ancak ağındaki herkes henüz bilginin elinde değil. Şu anda veriler henüz en iyi şekilde güvence altına alınmış değildir. Veriler merkezi olmayan bir şekilde dağıtılır ve ağa bağlı her bir taraf tam bir kopyanın elindedir. Bu şekilde veriler en iyi şekilde güvence altına alınır. Kötü niyetli bir kişinin ağı ele geçirmek ve bilgileri değiştirmek için çok fazla bilgi işlem gücüne ihtiyacı vardır. Yani güvenli bir sistem. Evet oksijenlerim, bu videomun da sonuna geldik. Bu teknoloji dünyası ilginizi çektiyse size yardımcı olmaya çalışırım. Yine de size tavsiyem bilmeden, öğrenmeden bu işlere girişmeyin. Yoksa hüsrana uğrarsınız. Kafanızda bu konu hakkında bir takım soru işaretleri varsa videomun altına yorum yaparak bizden destek isteyebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışırız. Yeni videolarımı takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.